Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Ertaş. Bu kanalda Mezopotamya'nın eski anlatılarını, Kürt sözlü kültüründe yer eden unutulmuş hikayeleri ve korkunun nasıl şekil değiştirdiğini konuşuyoruz. Bugün ise adı genelde fısıltıyla anılan, dağlarla özdeşleşmiş bir anlatıya bakacağız. Hut. Mezopotamya'nın yüksek kayalıklarında rüzgarın sesi değiştiğinde yaşlılar bunu hemen fark eder. Ses sertleşir, uğultu uzar, sessizlik alışıldık halinden çıkar. İşte o an büyükler çocukları yanlarına alır. Çünkü bu topraklarda korku bir anda ortaya çıkan bir duygu değildir. Korku uzun zaman içinde öğrenilmiş bir bilgidir. Açık açık söylenmez, ders gibi anlatılmaz, daha çok sezdirilir, hissettirilir. Bu sessiz bilginin merkezinde tek bir isim durur. Hut. Hut, Kürt anlatılarında dağların içinde yaşayan, insan ölçüsünü aşan bir varlık olarak bilinir. Ne tam bir hayvana benzer ne de insana. Onun sureti görenin dilini bağlayan bir heybete sahiptir. Derisi asırların yorgunluğunu taşıyan gri kayalar gibi sert ve çatlaktır. Bazı anlatılarda saçlarının ve sakallarının dağ yamaçlarındaki dikenli çalılardan farksız olduğu söylenir. Ayak bastığı yerde toprak sarsılır, nefes aldığında vadilerde fırtına koptuğu sanılır. Onunla ilgili anlatılanlar hep eksik, hep yarımdır. Çünkü Hut tam olarak tarif edilmez, zaten edilseydi korkunun kendisi de eksilirdi. Bu ismin kökenine bakıldığında ilginç bir yolculuk başlar. Arapçada Hut kelimesi büyük balık anlamına gelir. Denizlerin derinliklerinde yaşayan, içine alan ve kaybolan o dev canlı için kullanılır. İslam anlatılarında Hazreti Yunus'u yutan varlık da bu adla anılır. Peki denizden uzak dağlarla çevrili bu coğrafyada bu isim nasıl yer bulur? Cevap aslında basittir. İnsan korkusunu nereye taşırsa kelime de oraya gider. Mezopotamya insanı için su hem hayat hem de yok oluş demektir. Deniz, geri dönüşü olmayan bir boşluk gibi algılanır, dağ da karada aynı hissi verir. Derin vadiler, sisli geçitler, geceleri yönü kaybettiren yollar. Denizden gelen yutulma korkusu dağda başka bir biçim alır. Büyük balık büyük dağa dönüşür. Halk anlatılarında Hut'un en bilinen hali 7 başlı Hut olarak geçer. Bu sadece bir sayı değildir. 7 ayrı ağızdan çıkan 7 ayrı feryat, 7 çift kor gibi parlayan kırmızı gözdür. Her bir başı farklı bir yöne bakarken hiçbir canlının onun bakışından kaçma şansı yoktur. Pençeleri kartalınkinden keskin, dişleri ise sarp kayalıklar kadar sivridir. Bu ifade ilk bakışta sadece korkuyu büyütmek için söylenmiş gibi durur. Ama Mezopotamya kültüründe sayılar rastgele seçilmez, 7 sayısı tamamlanmışlığı ve bütünlüğü temsil eder. Yönleri, kapıları, zamanın döngüsünü kapsar. Bu yüzden 7 baş fiziksel bir fazlalıktan çok kaçışın kalmadığı bir durumu anlatır. 7 başlı Hut, her yeri gören bir varlık değildir. Her ihtimali temsil eder. İnsan dağda ilerlerken sürekli karar verir. Sağdan mı gideyim, soldan mı? Yukarı mı çıkayım, aşağı mı ineyim? Ama bazı anlar vardır ki hangi yolu seçersen seç, yanlış hissi değişmez. İşte bu çaresizlik anlatılarda 7 başla somutlaştırılır. Nereye yönelirsen yönel, bir baş sana bakar. Bu dağda kaybolmanın zihinsel karşılığıdır. Hut'un bu hali çok daha eski anlatılarla benzerlik taşır. Mezopotamya'nın en eski metinlerinden biri olan Gılgamış destanında ormanları koruyan dev bir varlık yer alır. Bu varlık insanın girmemesi gereken alanın bekçisidir. İnsan şehir kurar, tarla açar, sınır çizer. Ama doğa bu sınırları kabul etmez. Anlatılarda doğa adına konuşan bir figür ortaya çıkar. Hut, bu kadim bekçilerin Kürt sözlü kültüründeki karşılığıdır. Onun masallarda devlerden ayıran şey sadece gücü değil, aynı zamanda o doymak bilmez oburluğudur. Bir oturuşta 7 koyunu yutan, nehirlerin suyunu tek dikişte bitiren bu varlık aslında doğanın sonsuz ve bazen de acımasız iştahının simgesidir. Bu yüzden Hut her zaman dağın içindedir, köyün içinde değil. İnsan anlatısı ona 7 baş, keskin dişler ve devasa bir gövde yakıştırarak onu görünür kılmaya çalışır. Ancak dağın derinliklerine girildiğinde hikayeler yerini başka bir gerçeğe bırakır. Çünkü masalların aksine gerçek bir karşılaşmada Hut'un net bir yüzü yoktur.
O 7 baş karanlığın içinde tek bir dehşete dönüşür. İnsan zihni ona bir şekil vermeye çalışsa da aslında karşılaştığınız şey şekilsiz bir ağırlıktır. Bu belirsizlik bilinçlidir çünkü zihin tam olarak göremediği şeyi en korkunç haliyle tamamlar. Eğer Hut'un neye benzediği bir aynadaki gibi net olsaydı onu bir canlıya indirger bir şekilde başa çıkabilirdik. Oysa Hut bir nesne değil bir durumdur. Dağın geceye tanıdık olanın ise yabancıya dönüşme halidir. İnsan gündüz yürüdüğü bir yamaçta gece ilerlediğinde aynı yeri tanıyamaz. Gündüz güven veren patika gece yönünü kaybettirir. Taşlar yer değiştirmiş gibi görünür, mesafeler uzar, sessizlik ağırlaşır. İnsan kendi ayak sesini bile yabancı duyar. Bu değişim Hut anlatıların temelini oluşturur. Çünkü Hut dağın geceye dönüşmüş halidir. Kürt sözlü kültüründe gece sadece zaman değil, başka bir düzen demektir. Gündüz insanın alanıdır, gece dağın. Bu yüzden gece ile ilgili uyarılar boldur. Gece şu taraftan geçme, hava kararmadan dön, o saatte orada durulmaz. Bu cümleler basit nasihatler değildir. Hut anlatısının günlük hayata sızmış halidir. Anlatılarda dikkat çeken bir başka nokta Hut'un hep tek olmasıdır. Ne bir ailesi vardır ne de onun yanında başka varlık anılır. O kendi yalnızlığına mahkum edilmiş bir dağ ruhu gibidir. Bu yalnızlık insanın doğa karşısındaki yalnızlığıyla birebir örtüşür. Çobanların, yolcuların, dağ başında tek kalanların hikayelerinde Hut hep tek başına hissedilir. Çünkü o anda insan da yalnızdır. Uzun süre sessizlikte kalan zihin boşlukları doldurur. Bir taş yuvarlanır, rüzgar sert eser, uzaktan bir ses gelir. Zihin bu sesi bir anlama bağlamak ister. Bu korkaklık değil, hayatta kalma refleksidir. Tehlikeyi isimlendirmek, ona karşı hazırlıklı olma biçimidir. Hut bu noktada devreye girer, o kontrol edilemeyen doğanın isimlendirilmiş halidir. Zamanla insanlar dağlardan şehirlere indi. Taş evlerin yerini beton aldı, karanlığın yerini sokak lambaları doldurdu. Ama Hut ortadan kaybolmadı, sadece biçim değiştirdi. Artık masalardaki gibi 7 başıyla kükreyen bir dev olarak çıkmıyor karşımıza, daha sessiz, daha derinden ilerliyor. Çünkü Hut bir mekana değil, bir hisse bağlıdır. O his var olduğu sürece Hut da vardır. Bugün Hut artık bir dağın içinde değil, belirsizlikte yaşar. Kontrol edilemeyen düzenlerde ortaya çıkar. İnsan ne zaman kendini küçük, güçsüz ve yönsüz hissederse Hut o anda ortaya çıkar. Modern insan için bu bir vadi ya da geçit değildir. Geleceğin bilinmezliğidir. İşini kaybetme korkusu, yalnız kalma hissi, kalabalık içinde bile güvende hissetmeme durumu. Bunların hepsi aynı duyguyu üretir. Yutulma hissi. Atalarımız bunu dağda yaşadı. Biz bugün başka alanlarda yaşıyoruz. Ama his değişmedi. Issız bir sokakta yürürken arkadan gelen ayak sesine kulak kabartmak, gecenin bir vakti sessizleşen bir apartmanda tedirgin olmak, bilinmeyen bir telefon numarasının insanda yarattığı huzursuzluk, bunların hepsi eski bir korkunun yeni biçimleridir. Hut artık dağda değil, zihnin sınırlarında dolaşır. Bu yüzden Hut ne tamamen kötü ne de iyi bir varlıktır. O bir uyarıdır. İnsan merkezli düşüncenin kırıldığı noktada ortaya çıkar. Her şey senin kontrolünde değil diyen sessiz bir sestir. Bu ses hem geçmişte hem bugün aynıdır. Belki de bu yüzden teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan karanlığa baktığında sadece boşluk görmez. Orada bir şey olduğunu hisseder. İzleyen, bekleyen, sınırı hatırlatan bir şey. Bu bir figür olmak zorunda değildir, bir duygu yeterlidir. Hut, Mezopotamya'nın susmayan hafızasıdır. Dağdan şehre, geçmişten bugüne taşınan bir sınır hatırlatıcısıdır. Biz ise o çizginin içinde yürüyen, geçici ama meraklı yolcularız. Eğer bu kadim hikayelerin fısıltısı sizin de zihninizde bir karşılık bulduysa, videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bu gizemli yolculuğa ortak olabilirsiniz. Mezopotamya'nın diğer unutulmuş anlatılarında ve korkunun şekil değiştiren diğer yüzlerinde tekrar buluşmak dileğiyle. Takipte kalın, hikayeyle kalın.